Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda tekrardan beraberiz. Bundan önce yapmış olduğum Amerika'daki uçuş eğitimiyle ilgili videoların ikinci serisini yapıyorum şu an. Eğer birinci videoyu izlemediyseniz mutlaka burayı tıklayın. Onu izleyin. Ondan sonra buraya gelin. Amerika'daki uçuş okullarının değişik türlerini ve onları nasıl seçeceğinize dair bir video olacak bu. Birazdan Kaptan Baha'da. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Kaptan Baha speaking. Herkese merhabalar arkadaşlar. İlk videoda size Amerika'daki uçuş eğitiminin avantajlarından bahsetmiştim. Eğer bunun sonucunda siz Amerika'da uçuş eğitimi almaya karar verdiyseniz o zaman yapmanız gereken ve bilmeniz gereken bir takım şeyler var. Bu videoda onlardan bahsedeceğim. İsterseniz sırayla başlayalım. Şimdi uçuş okulları Amerika'da iki türe ayrılır. Bunlar 141 ve 61 olarak adlandırılan uçuş okullarıdır. Uçuş okullarının böyle adlandırılmasının sebebi 61 daha böyle serbest bir okuldur. FAA denetiminde değildir. Denetiminde değildir derken FAA'nin belirlediği bir kişi yoktur üzerinde ama tabii gelirler, uçakları denetlerler, eğitimi denetlerler, güvenlik açısından uçuş okulunu denetlerler. Yani öyle çok böyle başı bozuk bir uçuş okulu değildir 61 okullar. 141 okullar ise silabuslarını yani bütün eğitim programlarını FAA'ya teslim ederler, onlardan onay alırlar. Ama genellikle 61 okullarda zaten buna benzer uçuş eğitim programları uyguladıkları için aralarında iyi bir 61 okulu ile 141 okulu arasında kalite açısından bir fark yoktur. Şimdi siz yabancı bir ülkeden geleceğiniz için Amerika'da çalışma ve oturma izniniz olmadığı için Amerika'ya vize almanız gerekecek. Eskiden 11 Eylül öncesinde Amerika'ya turist vizesi alıp ondan sonra herhangi bir uçuş okulunun kapısından gidip eğitime başlamanız mümkündü. Bu artık maalesef böyle değil. 141 okullar sadece Amerika'da vize verebiliyorlar uçuş öğrencilerine. Dolayısıyla sizin her şeyden evvel bu okulları bulmanız gerekiyor. FAA, Amerikan Havacılık Dairesi bu konuda size çok büyük bir kolaylık sağlamış durumda. Bu okulları alfabetik sırada listeleyebiliyorsunuz tamamını. Eyaletler bazında seçebiliyorsunuz. Aşağıda ben size bunun linkini vereceğim. Oradan da gidip araştırabilirsiniz ve nerede ne uçuş okulları var en azından bir başlangıç noktası olarak görüp araştırmalarınıza buradan başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de kafadan işte ben Florida'ya okula gideceğim anlamında kendilerini mekan ve uçuş okulu olarak kısıtlama yoluna gidiyorlar. Bu bence son derece yanlış. Yapılan başka bir hatada daha önceden Türk öğrencilerin gitmiş olduğu uçuş okullarına gidiliyor. İşte ta zamanında işte Oklahoma'da bir okul vardı Airman diye. Türkiye'den bir kişi gitti, arkasından 3 kişi geldi. O 3 kişi 10 kişiyi getirdi. Sonuçta öyle bir ortam oluştu ki bu uçuş okulunda bir baktınız bir anda dünya kadar Türk üremiş durumda. Bu sizin için yararlı değil çünkü İngilizcenizin gelişmesi için de ki eğitiminiz Türkçe olacak değil tabii ki ama yine de etkileşim içerisinde bulunacağınız insanların İngilizce konuşmanızda, günlük hayatınızda ne kadar çok İngilizce konuşursanız sizin için yararlı tabii ki. Şimdi yapmanız gereken başka bir şey de masraflarınızı mümkün olduğu kadar düşük tutmak. Bundan neyi kastediyorum? Her şeyden evvel uçuş okullarını sadece fiyat bazında değerlendirmeyin. Masraflarınızı düşük tutun ama uçuş okullarının bulunduğu yörelerde bir odalık bir evin kirası ne kadara mal oluyor? Bu uçuş okulları arasında ev size temin eden yerler var mı? Bu yerlerde oda kiraladığınız takdirde odanın fiyatı aylık $1000 mı yoksa $300 mı? Bu tür kıstaslara önem vermeniz gerekiyor. İşte bu konuda da ileriki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama Amerika'da bildiğiniz yerlerin dışında özellikle mesela Miami'ye gideceğim diyen insanlar var. Miami son derece pahalı bir yer. Kiralar çok pahalı, orada ulaşım zor. İşte benzin bazı yerlere göre çok daha pahalı. İşte giyecekler, yiyecekler filan pahalı. Ama mesela hiçbir zaman bir New York kadar da pahalı değil. Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunun ayrıntılarına başka bir videoda gireceğim ama her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Eğer bu kadar fazla miktarda para harcayacağınız bir yola giriyorsanız o zaman yapmanız gereken şey uzun süreli ve uzun soluklu bir araştırma yapmanız olması gerekiyor. Bundan neyi kastediyorum? Gidin Amerika'nın 48 tane eyaletinde ne kadar uçuş okulu varsa 141 olan
Hepsini bunların bir listesini çıkarın. Arkasından bu listeden giderek elimine etmeniz gereken bazı uçuş okulları var. Nedir bunlar? Bunlardan bazıları sadece helikopter eğitimi veren uçuş okulları. Bunları istemiyorsunuz zaten. Zaten helikopter eğitimi ilgi duyduğunuz bir şey değil. Onları bir önceden listeden eleyin. Arkasından bu uçuş okullarının artık web sitesine mi gidersiniz, Facebook sayfasına mı gidersiniz? Oradan bu uçuş okullarının yabancı öğrencilere vize verip vermediklerini öğrenin. Çünkü bunların bazıları 141 okul olsalar bile yabancı öğrencilere vize vermiyor olurlar. Bunları da eledikten sonra elinize yine de hatırı sayılır bir miktarda uçuş okulu kalacaktır. Bundan sonra yapmanız gereken şey, size o konuda da yardımcı olacağım ben. Gittiğiniz yerlerde masraflarınız ne kadar olacak ona bakmanız lazım. Gittiğiniz yerlerde bir araba almanız gerekecek. 2.000 dolara 3.000 dolara ayağınızı yerden kesebilecek ve güvenli olabilecek bir araba almanız mümkün. Ondan sonra onu giderken de satarsınız. Eğer öğrenci sirkülasyonu fazla olan bir yer varsa, bir uçuş okulu varsa, o zaman ayrılan öğrencilerin okuldan ayrılırken sattıkları arabaları almanız mümkün olabilir. Bunun için de Amerika'da Türk ehliyetinin dışında bir de Amerika ehliyetini almanız lazım eğer uzun süre kalacaksanız. Uçuş okullarını seçerken başka bir kıstas da dediğim gibi yaşam kalitesine önem vermek. Şimdi North Dakota'da da bir uçuş okuluna gidebilirsiniz ama eğer gerçekten orada sıkılmayacaksanız orada gitmeniz lazım. Ama bunun tam tersi olarak da Miami'de veya işte Florida'nın herhangi bir kıyı yakasında Spring Break'te bütün Amerikalı öğrencilerin geldiği yerlere gidip oralarda eğitime olan fokusunuzu yitirmeniz ve müthiş, harika, eğlenceli bir hayata dalmanız durumunda elinizdeki parayı da kaybetmeniz mümkün olabilir. Keza bunun örnekleri de var Amerika'ya gelen Türk öğrenciler arasında. İşte elindeki eğitim için harcanmış olan, ayrılmış olan parayla gidip işte Porsche alan var. 20.000 dolara nakit para verip araba alanlar var. Bunları da gördük zaman zaman, ender de olsa. Bunlardan kaçınmanız lazım. İşte her şeyden evvel ben size bir takım önerilerde bulunacağım. Her eyaletin kendine göre iklim kolaylıkları ve zorlukları var. Örneğin Kaliforniya'da havalar çok güzel olabiliyor. Florida'da da çok güzel olabiliyor ama Florida Ağustos'tan Ekim sonuna kadar bir kasırga fırtınasına her zaman için maruz kalır. Bu durumda uçuşlarınızın aksaması mutlaka söz konusu. Florida'daki bulut yapısıyla Kaliforniya'daki bulut yapısı arasında şöyle bir fark var eğitim açısından. Kaliforniya'daki buluta girmenizde çok fazla bir sakınca olmaz. İçinde oraj, yani çok fazla yukarı aşağı hareketler olmaz. Ama Florida'daki buluta girdiğiniz takdirde uçağınızın parçalanmasına kadar gidebilecek derecede fırtına bulutlarına rastlayabilirsiniz. Bu da sizin bulut içi gerçekleştireceğiniz özellikle aletli uçuş eğitimi arasındaki uçuş saat kalitenizi de etkiler. İşte bu tür bir takım bilgiler vereceğim ben size. Ama her şeyden evvel yapmanız gereken şey, önce listeyi çıkaracaksınız. Her eyalette bütün 141 okulların listesini alacaksınız. Arkasından bunlar hakkında bilgi toplayıp bunların yabancı öğrencilere vize verip vermediklerini eleyeceksiniz. Ondan sonra bu okullarla birebir temasa geçip uçuş şartlarını ve uçuş eğitimini nasıl sağladıkları konusunda bilgi edinebilirsiniz. Bu da işin başlangıcı. Bunun dışında 61 okulların da aslında bazıları eğer üniversitelerle beraber bir işbirliği yapıyorlarsa size üniversite aracılığıyla vize verebilirler. Bunu da araştırmanızı öneririm ama çok da zaman harcamayın çünkü tek tük okullar vardır bunu yapan. Onun dışında yapmanız gereken bir şey, her şeyden evvel bütçenizi uçuş okullarının maliyetlerine göre değil, kendi kafanızda yapacağınız bir tık arttırılmış maliyetlere göre yapmanız lazım. Türkiye'deki uçuş okulları size sabit fiyat verirler. Ondan sonra da o sabit fiyatın arkasından sizden çok fazla para istemezler. Ama uçuş eğitiminiz çok uzun sürerse Amerika'daki okullar size her zaman için minimum saati verirler. Örneğin PPL'i 40 saatte alacaksanız 40 saat çarpı uçağın saatlik ücreti, 40 saat çarpı öğretmenin saatlik ücreti eşittir PPL maliyeti diye bir ücret verirler. Ama siz bir takım öğrenim zorluklarını yaşadıktan sonra, dil zorluklarını yaşadıktan sonra 50-60 saatte PPL alırsanız bu da sizin maliyetinize yansıyacaktır. Dolayısıyla sabit fiyatla uçuş eğitimi veren okulları iyi araştırmanızı öneririm.
Bir sonraki videoda sizlere başka konulardan söz edeceğim. Tekrar uçuş okulu seçmekle ilgili bu video serisini eğer bu konuda araştırma yapmak isteyen, daha çok şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlarınız varsa onlarla da paylaşın. Kanalıma abone olun. Kaptan_Baha Instagram sayfasında özellikle benim anında uçuş hemen sonrasında veya uçuş öncesinde çektiğim fotoğrafları görebilirsiniz. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda hepinizle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Görüşmek üzere.